Evet abicim, Shadowlands'te bunu yapmıştık. Shadowlands'te ne yapmıştık? Boss'lara hazırlanmıştık. Shadowlands öğreniyoruz serisi çekmiştik YouTube'a. Burada da Dragonflight'ta da Aberrus The Shadowed Crucible raid'inin guide'ına bakalım. Boss mekaniklerine bakalım. Boss'ları öğrenelim. Kazzara. A big thank you to our supporters on Patreon. Your support means the world to us, and it's what makes these videos possible. So, Kazzara is a single target fight with only one phase, and you bloodlust on pull. Tek fazı var, Bloodlust'ı and açıyoruz. the lasers that players then have to run into the pools to get them to despawn. But let's get right into the guide. You want to start out by pulling the boss towards an edge of the room and facing her toward the middle of the room. She doesn't have a cleave or tail swipe like most. Okey, klasik Dragon'larda olduğu gibi frontal atağı yok, tail swipe'ı da yok. Normal şartlarda bu oyunda Dragon'ların hepsinde, bu Dragon boss'ların hepsinde vardır bu. Bunda yokmuş. O yüzden diyor ki odaya çekiyorsunuz, odanın köşesine çekiyorsunuz ama odanın ortasına bakması gerekiyor. DPS tank heal, tank mid'de, DPS healer odanın köşesinde. An edge of the room and facing her toward the middle of the room. She doesn't have a cleave or tail swipe like most dragons, but this position helps with her two main mechanics, the rifts and the lasers. When a few Okey, bu iki mekanik için işe yarıyormuş. Lazerler ve şu pool'lar, havuzlar. players get these circles around them, they need to move toward the edge of the room and spread out from each other. Because after a few seconds, Okey, bu pool'lar, circle'lar, bu gördüğümüz circle'lar şu pool'ları açıyormuş. Dolayısıyla bunları aldığımızda odanın köşesine gidiyoruz, bırakıyoruz, geri gidiyoruz gruba. circles around them, they need to move toward the edge of the room and spread out from each other. Because after a few seconds, they explode on anyone in the circle and drop a rift on the ground at their feet. Shortly after that, the boss spawns these vertical lasers that chase random players, and each of these players need to run to the other side of the rift to get their laser to go into the rift and get consumed. Bu lazerler galiba grup boyutuna göre muhtemelen değişir. Bu lazerler spawn oluyor ve bir player'a fixate oluyor. Bundan kurtulmak için şu pool'lara getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz buyuz diyelim. Bu pool bize, bu lazer bize geliyor ya. Biz buraya geçtik. Lazer geldi, bu pool'a girdi ve yok oldu lazer. If you don't take your laser into a rift, it chases you for a long time. And on heroic, it actually chases you forever. Even Normal'da çok uzun sürüyormuş eğer ki pool'a götürmezsek bunu. Heroic'te de sonsuza kadar, yani pool'a götürmek zorundayız. Ve giderken de gördüğümüz gibi yerde boklar bırakıyor. Dolayısıyla bunu iyi taşımak gerekiyor ki raid'in böyle üstünden, milletin içinden geçirmeyelim. speeding up and pulsing raid damage if it's still chasing you by the time the next laser spawn. Wherever the lasers go, they leave little pools on the ground for a couple seconds, which aren't a big deal, but when a rift consumes a laser, it leaves a bigger permanent pool on the ground. So Aynen. Bu şu yolda bıraktığı boklar şey değil, çok büyük problem değilmiş ama şey yaptığımızda, rift'in içine götürdüğümüzde, pool'un içine götürdüğümüzde patlıyor ve sonsuza kadar kalan bir havuz bırakıyormuş. Dolayısıyla positioning çok önemli bu boss'ta. Deal, but when a rift consumes a laser, it leaves a bigger permanent pool on the ground. So every time circles go out on players, they need to drop them with a little bit of space from the old pools as well as from each other so that everyone has a safe spot to take the next lasers. The tanks also Dolayısıyla çok fazla şu pool'ları stacklememek lazım diyor. Pool'ları aldın, aralıklı bıraktın, boşluk bıraktın. İkinci set pool aldığında ilk setle arasına bir boşluk bırakacaksın ki lazerler geldiğinde şuradaki player sen diyelim. Buradan aradan geçip buraya hızlıca gelip lazeri buraya bırakıp tekrar grubun yanına geri pools as dönebilir. well as from each other so that everyone has a safe spot to take the next lasers. The tanks also need to help by moving the boss a little bit away from the pools whenever things get Haliyle crowded. Other than that, there's a orası da few oldukça generic raid mechanics ilerlemesi going on. gerekiyor. The tanks need to taunt swap every time the boss casts Terror Claws, which Terror is a Claw'da big hit that tanklar leaves a dot and a vulnerability debuff taunt for a off while. yapması There's a gerekiyor. pushback cast that does raid-wide damage and leaves a dot on everyone. At full energy, there's a big random facing frontal Pushback'imiz var. Pushback'te bir dot bırakıyor player'ların üstünde. Dolayısıyla healer'ların dikkat etmesi gereken bir şey. Şu Hellbeam random bir yere atıyormuş. the dodge. And finally, at 80, Easy. 60, and 40% boss health, there's a raid-wide damage cast that spawns a bunch of swirlies to dodge.
For each of these percentage casts, the boss loses some of her armor, causing her to pulse more and more damage onto the raid, as well as increasing the number of rifts and lasers that spawn each time. This %80'de, %60'da ve %40'da bu patlıyormuş. Armoru patlıyor. Deathwing'deki gibi diyelim. Deathwing'deki gibi patlıyor armor. Etrafa işte saçılıyor. Onlardan kaçacağız. Ve her defasında daha fazla damage vuruyormuş raid'e. means in the last 40% of the fight, you're gonna have a lot of raid damage going on and a whole lot of pools and lasers. Her armor değiştirme fazından sonra raid damage'ı artıyormuş. Dolayısıyla %40'tan sonra raid damage'ı çok fazla oluyor. Dolayısıyla healer'ların çok dikkat etmesi gerekiyor diyor. To deal with. So things could get a little spicy. And that's pretty much it. Here's a quick recap of the fight for you to review or screenshot for later. Our Patreon supporters get these guides early, so if you're interested in that, check out the links below. Peace. Peace. İlk boss easy.